Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün glutensiz, unsuz, yağsız şahane bir kurabiye tarifim var. Bir tepsi anında bitiyor. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 3 tane yumurta akı. Aşağıdaki videoda görüyorsunuz. Yumurtanın sarısı bir damla bile olsa yumurtanın akına karışmamış olsun. Lütfen dikkat edin. Yani ayrı bir kasede yapın. Daha sonra ekleyin. 1 paket vanilya şekeri. 1 su bardağından 3 santim eksik, yani yarım su bardağından biraz fazla şekerimizi ilave edip mikserimizin yüksek devrinde yaklaşık 4 dakika kadar güzelce çırpalım. Ben burayı şöyle dönüşümlü olarak size kaydettim. Bakın, ilk önce hafif bir köpürüyor. Şimdi gördüğünüz gibi daha stabil, daha kıvamlı bir köpük haline geliyor. Bu yaklaşık 4 dakika sürdü. Bildiğimiz bir beze diyebilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde sünecek ve düşecek. Şöyle kıvamını detaylı gösteriyorum size. 4 dakikanın içinde bu kıvama getiriyoruz. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı limon suyu ilave edelim. Limon suyu neden ekliyorum? Aroma için değil, böyle güzel durması için, yani böyle bir yumurta akının stabile olmasını sağlıyor. Ve 3 su bardağı, 2,5 maksimum 3 su bardağı Hindistan cevizimiz var. Bu kullandığınız yumurtanın akının büyüklüğüne göre değişir. Mesela benim kullandığım yumurtalar bir tık küçüktü. 2,5 su bardağı tam denk düştü. Kontrollü bir şekilde ilave edin. Spatulanızla yumurtanın akını çok fazla söndürmeden böyle karıştırarak hepsini birbirine karıştırın. Bütün yumurta akıyla Hindistan cevizi birbirine tamamen geçmiş olsun ve hiç arasında pütür kalmasın. Şu anda tam istediğimiz kıvamda. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde bir kıvam alıyorsa tamamdır. Ben de tam 3 yumurta akına 2,5 su bardağı tam denk düştü. Şimdi harcımızı hazırladık. Bunu arzu ettiğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ama ben 2 tane tatlı kaşığı kullanıyorum ve 1 tane tatlı kaşığına biraz alıp, yani böyle lokmalık olursa daha iyi olur. Hem daha bereketli oluyor. Ama tabii ki isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Siz izlerken sevgili arkadaşlarım, aynı tarifi Hindistan cevizinin yerine ceviz ekleyebilirsiniz. Cevizi robottan geçirip ekleyin. Fındığı robottan geçirin, ekleyin. Bademi robottan geçirip ekleyin. Hepsi olur. Yani mutfakta bunlardan, fıstık da olur, yer fıstığı da olur. Hiç fark etmez. Yani yumurtanın akı ana malzememiz. Daha sonra ben Hindistan cevizi ilave ettim. Siz oraya evde olan veya sevdiğiniz damak tadınıza uyan hangi malzeme varsa onu ilave edebilirsiniz. Ve bütün kurabiyeleri 2 tane tatlı kaşığıyla pay ederek bitirdim. Bu vermiş olduğum tariften tam görmüş olduğunuz bir tepsi kurabiyemiz çıktı. Şimdi yine bir tatlı kaşığını hafif suya batırarak, hani böyle kaşıkla tepsiye bırakırken kıyısı köşesi biraz dağılabilir, sivri uçlar kalabilir. Onları da böyle kaşığınızı veya parmak uçlarınızı suya batırarak da düzeltebilirsiniz. Böyle kenarlarında çıkıntıları çok fazla olanları kaşığı suya batırarak düzelttim. Böyle bile çok güzel görünüyor kurabiyeler. Çalışmak da çok zevkli. Sevgili arkadaşlarım, çok zevkli de bir çalışması var. Ve bir tepsi kurabiyemiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 160 derece fırında 25 maksimum 30 dakika kurutmaya gönderiyoruz. 160 derece fırınız baktınız ki hemen kızarıyor, 150'ye kısın. Çünkü hafif bir kurutma işlemi göstereceğiz. Ve 30 dakika pişirdim, fırından çıkarıyorum. Hindistan cevizinin kokusunu artık siz tahmin edin. Fırından çıkar çıkmaz hemen kaldırmaya çabalamayın. Bekleyin, bir 5 dakika kendine gelsin. Yoksa kurabiyenizin tabanı yağlı kağıtta yapışık kalabilir. 5 dakika bekleyin, hafif soğusun. Daha sonra dikkatli bir şekilde kaldırın. Bakın, hem alt kısmı hem üst kısmı aynı şekilde, aynı renk tonunda kalmış oldu. Hafif soğuduktan ve yağlı kağıdı bıraktıktan sonra şöyle bir tele transfer ediyorum ki tabanı yumuşamasın, terlemesin, yumuşamasın. Yumuşamasını da 2 defa kullandım, farkındayım. Ve kurabiyelerimiz soğuduktan sonra da
sunum için hazırlamış olduğum sunum tahtasına tekrar diziyorum. Sevgili arkadaşlarım, çok nefis bir kurabiye. Yani şöyle söyleyeyim size, gluten hassasiyeti olanlar için, yağ yememek isteyen için, un kullanmak istemeyenler için saymış olduğum birçok malzemeyle yapabilirsiniz. Yapımı çok pratik, lezzeti şahane diyorum. Alman mutfağından bir kurabiyedir. Bunu da belirtmek isterim. Kolay kolay bayatlamaz. Kurabiyeniz rahatlıkla 1 ay, 1,5 ay bir teneke kutuda muhafaza edebilirsiniz ama o kadar kalmıyor zaten. Bir haftada, bir günde bitiyor. Ve doku testine geçiyorum tekrar. Bir öyle böldüm, bir de şöyle detaylı bölüp iç dokusunu göstermek istiyorum. Acı badem kurabiyesini biliyorsunuz. Onun bir tık daha kıvamlı olanı kıvam olarak çok lezzetli, çok güzel bir kurabiyedir. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.